Web sitesi işine başladın ancak siteyi şu anda değil bir hafta sonra aktif etmen gerekiyor. Yani ne yapman lazım? Siteye çok yakında sayfası eklemen gerekiyor. Peki çok yakında sayfana nasıl dümenden değil de daha güzel, profesyonel ve özelleştirebilir yapmak istiyorsan sana şöyle bir şey yaptım. Bu şekilde bir çok yakında sayfası oluşturmak istiyorsan bu videoyu izlemeye devam edeceksin. Çok yakında sayfasını oluşturmak için Elementor'a gidip bir şablon oluşturmamız gerekiyor öncelikle. Bunu nereden yapacağız? Elementor'un editör kısmına gelip burada alt tarafta şablonlarımız var. Bu şablonlara gidip yeni bir şablon ekle diyelim ve çok yakında sayfamızı oluşturalım. Şablon türümüzü buradan sayfa olarak seçebiliriz ve şablona bir isim de verelim tabii ki. Ne olacak? Çok yakında olacak yani. Yani şablon oluşturun diyelim ve oluşturmaya başlayalım. Bu bittikten sonra e, nasıl ayarlanacağını göstereceğim tabii ki. Şimdi panel açıldı. Biz burada header ve footer var. Çok yakında sayfalarında header ve footer olur mu? Olmaz. Bunu nasıl düzelteceğiz? Sol üstten sayfa ayarlarına gelip sayfa düzenini Elementor Canvas yapacağız. Bu şekilde header ve footer'ı yok etmiş olacağız. Şimdi bomboş bir sayfaya sahibiz. Öncelikle ben buraya bir flexbox atacağım ve bu flexbox iki kutulu, iki containerlı olacak. Sonrasında bunun ayarlarını, genişliğini tam genişlik yapacağım. Minimum yüksekliğini ve H olarak %100 yapacağım. Bu tam ekrana kaplanması gerekecek. Yani tam ekran olacak. Alttan üstten kaymayacak. Yönünü aynı kalabilir. İçerik şimdilik bunlara dokunmayalım. Olduğu gibi kullanalım. Tamam, ben buraya hazırlamış olduğum Google Gemini'den hazırladığım bir arka plan atacağım. Arka plan türünü seçeyim ve görseli eklediğim buraya eklemişim. Böyle bir görsel oluşturdum. Şunu seçelim. Konumunu orta yapalım. Ek olmayacak. Tekrarlama yok. Ekran boyutunda kapla diyelim ve şöyle bir görsele sahip olacağız. Burada bir geçit, bir kapı açılmış. Yani Gemini'den bu şekilde bir tasarım istedim. Bana bunu verdi. Ben dedim okey, yani bunu kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Buradaki önemli olan kısım, burada bir kapımız var. Biz metinlerimizi, içeriğimizi sol tarafa yazacağız. O yüzden iki kutulu bir konteyner seçtim. Şimdi bu görseli ekledik. Bu görseli kişiye göre değişir. Ben bu görseli e, yorum açıklamada bırakacağım. Çok istiyorsanız açıklamaya ekleyeyim. Ama bu sağ altta bak Gemini'nin e, simgesi var. Onu kaldırarak kullanın. Bunda zaten Google'da yazınca silme araçları var. 1000 tane var. Herhangi birinden kaldırırsınız. Şimdi sol taraftaki konteynerı seçip bunun içerisine önce bir başlık atacağım. Burada bir başlık atacağım ve bu konteynerin içeriğini ortalı şekilde yaslayalım. Öğelerini de sol tarafa hizalayalım. Tamam. Şimdi bu başlığı seçtik. Bunun bir rengini beyaza çevirelim ki görelim. Şöyle bir beyaz yapalım. Bunun tipografisinde ben ne olsun? Poppins olsun. Bildiğimizden devam edelim. Poppins ve 64 nasıl olur? Burasına 100 yapsak. 100 yapalım. 100 çok oldu ya. 80 yapalım. Şöyle 80 olsun. Bunun satır yüksekliğini biraz azaltalım. Şöyle biraz ilişik kalsınlar aynen. Harf aralığını da daraltmak istiyorum. Şöyle hatta 1.1 okey. Tamam, ağırlık bu biraz daha 500 olsun. Dönüştürme, biçem bunlara girmeye gerek yok. Bunun içeriği de sitemiz bakım altındadır. Ya da sitemiz çok yakında hizmetinizde gibi bir içerik yazabilirim. Okey. Bunun hemen altına bir ufak da açıklama ekleyelim. Bir metin düzeltici yazalım. Buraya da şöyle bir içerik yazalım. Sitemiz şu an bakım altındadır. En kısa zamanda sizlere, sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz diyelim. Edeceğiz. Diyelim bunu kod kısmına gelip şurada bir BR atalım. Alt satıra geçsin. İki satırda kalsın. Bunun da metnin rengini yine aynı beyaza çevirelim. Bir soru ve bilgi almak için bize ulaşın. Diyelim şu bilginin B'sini küçültelim. Buradaki BR'yi de yanlış yere attık. Böyle kalsın aynı. BR'yi geri kaldırdık. Alt satıra geçmesini geri kaldırdım. Tamam. Soru ve bilgi almak için bize ulaşın dedik ki bu cümleyi de doldurmak için altına da bir buton atalım. Bu butonda da e, telefon diyelim. Hemen ara.
Hemen ara diyelim. Ve burada da tabii ki telefon numaranızı yazmamız gerekecek falan filan. Yani telefon numarası için falan filan. Buraya numaranızı ekleyin. Okey, şöyle çok hızlıca şöyle bir olay yaptık. Tamam, bunu tam genişlik yaptığım için sol tarafa biraz fazla hizalı bu. Bu yine tam genişlik olarak kalsın. Ancak genel konteynerı seçtim. Ve gelişmişe gidip dolgusundan soldan sağdan 50 atalım ki biraz daha şuradan bir 50 piksel boşluğa sahip olsun. Tamam, böyle daha iyi. Sitemiz çok yakında hizmetinizde. Sitemiz şu an bakım altındadır. En kısa zamanda sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Soru ve bilgi için devam edeceğizden sonrasında bir BR'yi atabiliriz. Bu alt satıra burada geçebilir. Şu kısımda şöyle bir BR yaptığımda alt satıra geçecektir. Yani böyle gözükecek. Aynen. Hemen ara diye bir butonumuz var. Ancak tabii ki burada en önemli kısımlardan bir noktası countdown muydu? Counter mıydı? Neydi? Counter 1.6 aynen. Countdown. Bu countdown nedir? Geri sayımdır. Bu geri sayımı başlığın üzerine atacağım. Aynen, bu başlığı geri sayımın üzeri bu geri sayımı başlığın üzerine attım. Burada tamamlanma tarihi diyor. Evergreen dersem bu sonsuz mu olacak? Yok. Due time diyelim. Bunu mesela biz bu siteyi ne zaman açmayı düşünüyoruz? Şu an April değil de o kadar da uzun değil. March 11'deyiz. Mesela 18'de açacağız. Haftaya açacağız. Yani açacağım zamanı buraya girdiğimde hatta saatini de ayarlayabiliyorum. 18'inde, hatta pazartesi olsun. 15 Mart'ta açacağım ben bunu. Saatte tam 10'da, sabah 10'da açacağım diyorum. Ve geri sayım başlıyor burada. İnsanlar da anlıyor ki o vakitte açılacak, daha 4 gün varmış diyecek. Şu anda da 11 Mart'ta olduğumuzun bilgisi geçti. Tabii ki bunun ayarları yapılabilir. Günü kapatabilirim. Belki saatler sonra açılacak. Belki kısa bir zaman dilimine ihtiyacımız var. Saniyeye ihtiyacım olmayabilir. Sadece gün, saat ve dakika bizim için yeterlidir. Burada custom label dediğimde de tabii ki gün, saat ve dakika olarak Türkçeleştirme imkanımız da var. İstiyorsan Almanca'ya çevir, hangi dilde kullanıyorsan. Biçeme geldiğimde de buradaki aslında geri sayım gayet iyi gözüküyor. Yani bu daha şu an sen gör değil, şu sequence'ı açmak istiyorum, daha canlı olsun. Burada bunun tasarımı hani gayet güzel gözüküyor. Temiz bir yapısı var, ancak birkaç bir şeyler daha ekleyelim. Mesela şu space between'i 20 yapalım. 20 piksel olsun, birazcık ayrışsınlar. Layout'u blok olarak kalsın. Padding'lere gerek yok. Background color'ı hiç olmasını istemiyorum. Bu şekilde iyi. Content'te bazı değişiklikler yapmam gerekiyor mu? Belki e, label'ın renklerini değiştirebiliriz ama arka planımız çok müsait olmadığı için buradaki değişiklik güzel olmayacaktır. Çünkü beyaz dışında şöyle mor yapsam, açık mor, belki seconds'ında şeyini değiştirelim. Ancak bunun rengini, metinin rengini değiştirmeyeceğim. Beyaz en mantıklısı olacak. Böyle kaldırdığımda yine beyaz olacak. Bu şekilde çok yakında sayfası yaptık. İyi mi gözüküyor? İyi gözüküyor. Zaten bu sürekli kalmayacak. Şuradaki aralar biraz çok mu? Yok. Burada telefon numaramız var. Peki responsive kısmında neler var? Responsive'i birazcık ayarlamamız gerekiyor. Countdown'a geldim. Ee, tipografisini 40 yapalım. Aynen, çok iyi oldu. Şey de düzeldi. Seni şurada 24 yapsam. Pardon, 18. 14 kurtarır. 16 yapalım. Buradaki gün, saat, dakika ve saniye metinini. Buradaki başlığımız 80'di masa üstünde. Ancak tablette 40 olsun ve satır yüksekliğini şuradan azaltalım. Kaç yapalım? 1.1 yaptık. Harf aralığı da aynı kalabilir. Okey. Tabii bu genel konteynerda solda ve sağda bir 50 pikselimiz vardı. Bunu tablette 20 yapsak yeterli kalır. 20 yapabiliriz aynen. Görselimiz, yani arka plandaki görsel gayet kurtarır seviyede. Buradaki metin ve buton da gayet iyi noktalardalar. Peki mobilde nasıl? Mobilde tabii görsel biraz duman olacak. Ona yapacak bir şey yok. Ancak şuradaki düzenlemelere neler yapabiliriz bakalım. Ya aslında metinlerin boyutları gayet iyi gözüküyor. Ancak şu ikinci konteynerımız var. Biz bu ikinci konteynerımı komple silsem de olur. Olur değil mi? Sil bakayım. Aynen, yani bu çünkü buradaki konteynerıma 50 genişlik verdim. Tamam. İkinci konteynere gerek yoktu.
Tablette bu şekilde gözükecek. Mobilde de bu şekilde gözüküyor. Arka plandaki belki görseli sol orta yaparsam, orta değil de şu arka kapıyı görmek istiyorsak sağ orta dersem yine gözükmüyor. Özel olarak ayarlayalım ki X konumunu şöyle tam arkaya getirebilirim. Ancak böyle olduğunda da yazılar gözükmeyecek. O yüzden ben bunu yine ortada bırakacağım ki yazılar belli olsun en azından. Bu şekilde yayınla diyelim. Şöyle bir göz at dediğimde ee, böyle bir çok yakında sayfası oluşturduk. Bu tamamen responsive mod. Responsive oldu. Bu videonun konusu da bu kadardı. Manuel custom çok yakında sayfasını nasıl yapabiliriz? Bu videoda anlattım. Nasıl daha güzel bir şey yapabiliriz? Yani çok dümenden değil de güzel bir şeyler yapmak istiyorsak da bu şekilde oluşturma imkanımız var. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Ancak görüşmeden önce bu videoya abone olduk, like attık, yorum yaptık. Sonraki videolarda görüştük.